Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın ve abone olun. Arkadaşlar, güncellememiz geldi ve güncellemeyi gördüğün gibi biz artık görselleri yakından görüyoruz. Ve bu daha önemli. Yani bazı şeyler gerçekten çok değişmiş. Heyecan vericiydi. İnsanlar artık eski oyuncularımız gerçekten sıkılmıştı. Ve bunlar hepsini teker teker arkadaşlar insanları oyundan bazen soğutuyor. Ama Age of Empires Mobile hiçbir zaman pes etmedi ve bu konuda gayet başarılı bir şekilde bence yaptı. Bir seneden fazladır bu oyunu oynuyoruz. Birçok kişi çünkü bu oyun gerçekten fazlasıyla yani ödül, hızlandırma bu tarz şeyleri veriyor. Ve birçok kişi yani artık 30 seviye tüm binaları yetişmiş. Yani benim gibi ben mesela hiçbir şey yapmadan tüm binalarımı 30 seviyede ve şu an hızlandırmalarımı falan yani hiçbir yere harcamıyorum. Ve bu gerçekten de çok üzücüydü yani. Artık sanki oyunun tamamını gelmiş ama Age of Empires bir darbeyle gerçekten farkı yarattı. Ve artık çok daha rahat ve çok daha sağlam bir şekilde oyunu tasarladı ve 40 seviyeye kadar binalarımız, araştırmalarımız ve bu tarz şeyler gerçekten değişmiştir. İlk başında benim dikkatimi çeken şehir görünümdü. Gerçekten şehir görünümü bir tık daha değişmişti ve bu benim hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti. Ben ince detayları ve yüksek detayları hepsini teker teker izleyeceğim ve inceleyeceğim. O yüzden kesinlikle bunları söyleyeyim. İlk başında ben kasaba merkezinden ya şehir görünümünden bakıyorum 30 seviyede 31 seviyeye geçiyor. Ve buradan direkt üstüne tıklarsak arkadaşlar 40 seviyeye kadar vardır. Birlik kapasitesi de 30 seviyeden yani 30 seviyede 40 binken birlik kapasitesi 40 seviyede 80 bini yükseltiyor. Ve gücümüz de neredeyse 4 ya 2 katı oluyor. 4 milyondan direkt 8 milyona yükseltiriz. Ama bunlar gerçekten kolay kolay olamaz. Yani bu çağları kolay kolay attıramaz. Ve bu attırmama sebebiyle çok basittir. Yani Age of Empires Mobile diyor ki ben free to play'lere de ve pay to win'lere de her ikisi de saygım var. Ve artık biraz daha oyunda zaman harcamalarını istedi. O yüzden böyle bir şey yaptı. Ve burada seviyeleri yükseltirken arkadaşlar dikkatimizi çeken yüksek kaynak rakamları değildir aslında. Yüksek kaynak rakamlarından harici buradaki sikeler arkadaşlar çok önemli. Oyun buna da bir çözüm bulmuş. Yani biz burada bu tarz şeyleri yaparak arkadaşlar oyun bazı şeyleri de buradan vermiştir. Buradaki gördüğünüz gibi altın anahtar. Altın anahtar ve buradan da aydınlanma meşalesi gerek vardır arkadaşlar. Yani binalarımız ve araştırmalarımızı yükseltmesi için bu ikisi lazımdı. Hadi diyelim ki bunlar nasıl oluyor? Başında ben size söyleyeyim. Bütün binaları ve araştırmaları yaparken bu ikisiye ihtiyacım var. Daha fazla edin. En kudretli vali yani en kudretli valilerden arkadaşlar rahat bir şekilde geliyor. Şu an en kudretli valimiz yok. O yüzden gösteremiyor. Ama en kudretli valiler 6-7 günlük bir etkinlikte her zaman bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrası ıssız çöl tabii ki etkinlikte KK gibi bir ıssız çölümüz var. Oradan da ödüller geliyor. Yani bazı yerlere bazı başarılara ulaşırsak burada bunu da alıyoruz ve buradan da mağazadan. Mağazaya gidersek buradaki direkt altın genişlemesi buradan bir paket var. Yani burada kalan birim miktar mesela 2 tane veriyor. Ve bu birim miktarlar ya bu tarz şeyler yani bu etkinlikte bu paketleri kolay kolay alamazsınız. Ya sınırlıdır. Yani bir pay to win gelemez. Bir günde bütün paketleri alamaz arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. O yüzden canınız sıkılmasın. Ya onlar hepsini pay to win'leri hepsini 40 seviyeye geçiyor biz geçemiyoruz. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünya yok. Yapamaz. Age of Empires Mobile yılların oyunu ve biz burada beta ile birlikte neredeyse 2 senedir oynuyoruz. O yüzden bu tarz şeyleri artık öneme almış. Bu önemi niye aldı? Çünkü bu oyun hem pay to win'lere hem free to play'lere fazlasıyla değer gösteriyor. Yani ben free to play olarak söylüyorum size. Değeri göstermiş ki böyle bir şey yapmış. Bazen yani bunları siz farklı bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama burada paketler hepsini alamaz yani bir pay to win. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu üç kısmı ile biz sadece bunları elde edebiliyoruz. Sınırlı bir şekildedir arkadaşlar. Belki ilerideki zamanlar bazı şeyler daha gelecek. Buraya geçersek teknoloji yükseltmesi için kullanılıyor. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar yani yapabiliyoruz. Paket, en kudretli vali ve ıssız çölden bunları da alabiliyoruz. Ve bu ikisi de gerçekten önemlidir. Şimdi geçelim arkadaşlar ve burada çağlar ne kadar yükseltirse o kadar daha sağlam oluyor. Ve buradan da paketleri ya buradaki söylediğimiz şeyler kaynaktan harici ki herkes kolay kolay bu kaynakları toplamıyor. Kaynaktan harici buradaki sikeler ve bu tarz şeyleri de almak kolay değildir. Ama oyun kendisiyle ücretsiz bir şekilde bir kısmını vermiş ki herkes yani 31 seviyeye yüksebilesin.
Tamam mı? Buradaki inşalarımız böyle. Yani bazı şeylerimiz 31 seviyeye geçsin. Diğerleri de artık etkinlikleri, paketleri falanı satın alarak bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada araştırma merkezi geliyorum. O da 40 seviyeye kadar vardır. Aslında araştırma merkezi ben bitmiştim. Yani ben bitirmiştim neredeyse hepsini. T7'mi açmıştım. Okçu T7'mi açmıştım arkadaşlar ve buraya kadar gelmiştim. Ve buradan gördüğümüz gibi buradan direkt tüm okçuların birim canını vermiş. Yani buradaki 59 değil abi 111'e kadar gitmiş. 80 miydi neydi 30 tane eklenmiştir. Burada okçuların saldırısı, okçuların savunması 4, hastane kapasitesi, okçuların canı arkadaşlar ve buradan da T8 ön izlemesi ve burada T8'in gereken şeyler üniversite ve okçular canı. Yani insanlar kolay kolay 1-2 günde bizim gibi eski bir oyuncu olduğumuz halde bile kolay kolay buralara gelemiyoruz. Çünkü örnek verirsem arkadaşlar burada bir teknolojiyi yaparak yani buradaki direkt bir teknolojiyi yaparak gerçekten yüksek bir rakamda hızlandırma istiyor. Ya burada herhangi bir teknolojiyi daha yaparak arkadaşlar bunları da size söyleyeyim. Ben burada mesela T6'larımı T5'lerimi açmışım arkadaşlar. Burada mesela 12 gün 2 seviye ve burada direkt bunların hepsini yani pay to win'lerde hepsini bunları yükseltecek ve buralara kadar gidiyor. Hadi diyelim T8'i açtık ki bu T8'i de açamıyoruz kolay kolay. T8'den burada dikkat aldığımız şeyler gerektiği şeyler var teknolojide. Yani burada okçuların canını 5 seviye ve burada üniversitede 35 seviyeye gelmesi gerekiyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar 450 de buradan istiyor. Yani eğer ki ben tamamen bunu böyle düşünürsem bu oyun böyle bir şey tasarladı ki kimse kolay kolay bir haftada, 2 haftada, bir ayda, 2 ayda T8'e ve T9'a ulaşmasın. Yani burada T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7'miz var. Ama T8'e kolay ulaşamazsınız arkadaşlar. Yani burada ilk başında T8 açmadan önce bütün T7'lerinizi açmanız gerekiyor. Ondan sonrası üniversiteyi 35 seviyeye kadar götürüyorsunuz. Ve burada direkt Git'in üstüne bakarsak arkadaşlar buradan da 80 tane mesela burada altın anahtar istiyor. Burada evden harici burada bu binalarda inşalarda yani gitmesi gerekiyor ve hepsinde buradan bunlar lazım. O yüzden bunlar da sınırlı sayıda olduğu için kimse kolay kolay erişemez. Yani kimse kolay kolay artık sizi ezemez. Ya siz çok fazla aktif bir oyuncu olacaksınız. Hiçbir etkinlik kaçıramıyorsunuz. Ya gerçekten para da alırsınız. Bunları kolay kolay elde edemezsiniz. Ya burada aslında bütün teknolojilere yani burada böyle bir şey bakarsak arkadaşlar bütün teknolojileri neredeyse bunları istiyor. Siz bir seviye 2 seviye bakmayın. Burada mesela burada tüm birimlerin canını 9.3 milyon istiyor. Ama buradan harici yani buradan başlıyor artık. Çünkü T7'nin gerekmesinleri gidiyoruz ya. Üniversite 31 seviye mesela burada olması gerekiyor. Yani burada bir okçuların saldırısını bir seviye yaparsak binalar ve inşalarda gitmesi gerekiyor. Burada okçular savunması hastane kapasitesi okçular canlı zırhlı okçular burada 450 ve buradan direkt en sona bakarsak arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi 2700. Yani 2700 puanı hiç kolay kolay elde edemezsiniz. Hadi diyelim 2700'ü de elde ettiniz kaynakta. Kaynakta bir problem yok ama bu puanlar gerçekten kolay kolay elde edemiyor ve ondan harici de ondan önceki de baya harcamamız gerekiyordu. O yüzden bunlar böyle ve 2700'den bitmiyor. Burada 565 mesela. Burada okçuların canı 15'e kadar götürüyor arkadaşlar 15'e kadar 565. O yüzden böyle olmuyor. Ama şimdi insanlar diyor ki ya bunlar sadece bu iki tanesi sadece buradan geliyor. Yani burada hem altın anahtar hem aydınlanma meşalesi sadece buradan geliyor. Yok arkadaşlar. Sadece buradan gelmiyor aslında. Bazı etkinlikler falan vardı takvime geliyor. Yani yılbaşı için ve bu tarz şeyler için. Burada birçok etkinliğimiz geliyor arkadaşlar ve bu etkinliklerde buradan aynı şekilde ödüller veriyor. Bu ödüllerde tabii ki böyle de mesela çağı yüksel. 3 gün, 4 gün, 5 gün giriş yap. Mesela burada 20-20, 20-20, 20-20, 20-20. Mesela burada böyle 4 gün, 5 gün. Altın sefer mesela vardır. Issız çöl vardır. Bazı etkinlikler daha vardır arkadaşlar. Ve burada onları da yaparken çok daha farklı şeylere ulaşabiliyoruz. O yüzden dert etmeyin yani. Ya yoksa pay to win'ler şey yapıp paketleri alıp free to play'ler ne yapacak? O yüzden oyun tamamen free to play'leri de düşünmüştür ve burada gerektiği sayıda burada bize de tabii ki bu jetonları veriyor ve biz de binalarımız ve inşaatlarımızı yapıyoruz. Şimdi birçok kişi diyor ki ya böyle değil ama ben bir free to play'im. Ben bir free to play olarak kendimi söylüyorum. Herhangi bir şeyden harici arkadaşlar noksalar ya eksikleri biz söyleyebiliriz. O yüzden yorumlarda eksikler, şikayetlerinizi yazabiliyorsunuz. Oyunun yetkileri tamamen
biz de onlara bildiriyoruz arkadaşlar ve bu bildirimlerin üzerine güncellemeler geliyor. Yani sizin yorumlarınız bizim için de gayet önemlidir. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.